Merhaba arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada yine beraberiz arkadaşlar. Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım. Bakalım haftaya nasıl başlayacaksınız? 14 Şubat 20 Şubat 2022 haftası için haritaya baktığımda Ay Yengeç Burcu'nda, sizin arka evinizde. Yani birazcık enerjiniz düşük başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani enerjiniz düşük dediğim, belki bir kırgınlığınız var, hastalık anlamında söylüyorum. Ya da böyle olmasa bile hani bir yorgunluk olabilir sizde. Fakat ayın Neptünle kurduğu çok güzel bir açı var. Yani parasal anlamda çok güzel bir haber alabilirsiniz. Jüpiter'le de aslında yakın bir derecede sayılır Neptün. Burada hayal bile edemeyeceğiniz bir şey olabilir mesela. Beklemediğiniz bir krediniz mesela çıkabilir, onaylanabilir arkadaşlar. Ya da miraslık bir durumunuz varsa bu gerçekleşebilir. Bunun dışında belki prim usulü çalışıyordunuz. Buradan toplu bir para girişi olabilir size. Fakat sizin ikinci eviniz Başak. Başak'ın yöneticisi Merkür. Merkür orada Ay'a bir karşıtlık yapmış. Burada hani belki göremediğiniz bazı noktalar olabilir diyor harita. Plüton'la da çünkü kavuşum halinde sayılır. Merkür'ün Plüton'la kavuşumu iş alanınızda oluyor. Bu da dolayısıyla belki bir iş değişikliği, yani işten yana bir yorgunluk da yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama parasal anlamda güzel. İş alanınızda Venüs, Mars, Plüton ve Neptün var. Yani çok büyük bir yoğunluk var orada. Sağlık anlamında da olabilir. Bu iş anlamında da çalışabilir. Eğer ki sağlık anlamındaysa evet, bu hafta birazcık orada biraz o konunun üstüne eğileceksiniz gibi görünüyor. Eğer sağlık anlamında bir şey yoksa, umarım yoktur. E, Belki de yeni bir iş teklifini değerlendirmek ya da farklı bir iş arayışına girmek de olabilir. Ama işte Plüton ve Merkür'ün orada Ay'a karşıt açıda olması, dolayısıyla sizin çok da kararlı olmadığınız anlamına geliyor daha doğrusu. Yani kafanızı kurcalayan bazı noktalar olabilir diye göstermiş. Ee, Ama bu yeni iş her neyse, belki de size parasal anlamda çok güzel getirileri olacak bir iş olabilir. Bir arayışa girdiyseniz evet, bu arayıştan güzel sonuç elde edeceksiniz gibi görünmüş arkadaşlar. Bunun yanında bakalım başka neler var. 7. evinizde Güneş ve Satürn var ve Uranüs de çok böyle kare yapmış. Biraz sert enerjisi var. Bu enerji aslında giderek dağılıyor. Geçen haftalarda daha yoğundu. Fakat işte buradaki sorun hala devam ediyor arkadaşlar. Evlilik hayatınız, eşinizin bir takım belki de parasal sorunları vardı. O konuyla ilgili sorunlar biraz daha devam edecek diye göstermiş. Bunun yanında eşinizin parasal kaynaklarından bahsetmişken, bu Neptünle Jüpiter'in bir arada olması ve çok güzel üçgen bir açı yapması, eşinizden yana gelirlerde de bir takım değişiklikler olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet, eşle bir sorun var. Hala da devam ediyor görünüyor. Fakat eşin işiyle alakalı sorun varsa bu sorunun çözüme ulaşacağını göstermiş. Şimdi destemiz bakalım neler söyleyecek. Yükselen Aslan burçları, bakalım bu hafta neler yaşayacak. Bu arada aşk anlamında da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi haritaya tekrar baktım. Burada yeni bir tanışma, flört evresi, bu evrenin evliliğe dönmesi gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Su kralı, Nil Nehri. İş anlamında bir destek alacağınızı ya da bir teklif alacağınızı gösteriyor deste. Toprak altılısı. Burada bir hak edişiniz varmış.
ve bu hak ediş size bu zaman diliminde teslim edilebilir diyor arkadaşlar. Belki bir iş teslimi olabilir bu. Kaçırdığınız bir fırsatın olduğunu düşünüyorsanız eğer, artık bu fırsat size geri dönüyor arkadaşlar. Toprak yedilisi. Evet, daha önceden çabaladığınız, belki de girişim yaptığınız bir durum vardı. Bu durum bu hafta itibariyle size meyvelerini vermeye başlayacak. Yeni bir iş kapısı ve gerçekten güzel bir para var burada. Belki de maaş olarak güzel olacak. Arkadaşlar, borçlar evet var. Ama bu artık azalıyor diye göstermiş. Yani belki de geliriniz artacak ve bu borçları daha rahat ödeyebileceksiniz. Ve eğer iş değişikliği yaparsanız bu yeni geçtiğiniz yerde çok daha hızlı ilerleme kaydedeceksiniz diye gösteriyor. Çok kalabalık bir yer değil bu. Yeni geçeceğiniz bir yer varsa eğer veya mevcut iş yerinizde birim değişikliği olabilir ve artık ofiste siz tek başınıza ya da birkaç kişiyle çalışacak olabilirsiniz. Böyle bir şey göstermiş. Ve Samyeli'nin gelmesi burada. Bu aslında beklemediğiniz bir zamanda size gelecek diye gösteriyor arkadaşlar. Yani geçmişten sanki sizin bir hakkınız gelmiş ama bu hak size bu haftalarda teslim edilecekmiş. Ve gerçekten ya ben bunu nasıl ödedim, bu borcu ben nasıl hallettim diye şaşıracağınız bir hafta olacak diye gösteriyor. Eğer borçla alakalı durumunuz varsa umarım gerçekleşsin ve böyle olsun. Bakalım duygusal hayat nasıl? Yükselen Aslan burcu arkadaşlarım. Toprak sekizlisi ve Zara. Zara kartının burada ters gelmesi ertelemeye aldığımız bir durumdan bahsediyor. Aşk hayatınızda belki de ertelediğiniz bir takım şeyler var. İşte flört evresindesiniz, evlenmeyi erteliyorsunuz veya ona açılamıyorsunuz, karşı taraf açılamıyor. Böyle bir durgunluk süreci. İşte burada engel olan bazı kişiler, kişiler dışarıdan müdahalelerin olduğu ya da sizin ya da partnerinizin içsel olarak kendisini kötü şekilde motive ederek bu durumu bloke ettiği, sabote ettiği görünüyor. Fakat bu durum artık değişecek arkadaşlar. Birlik kartının gelmesi burada ya bir kişiyle karşılaşacaksınız, etkileneceksiniz ya da mevcut ilişkinizde artık bir birlik ve beraberlik olduğunu gösteriyor. Olacağını daha doğrusu. Ve geçmişten beklentiniz varsa eğer, evet bu beklenti gerçekleşecek diye göstermiş arkadaşlar. Özellikle bayan figürlerden yakın çevre olabilir, iş çevresi olabilir. Burada bir kişi var ama çok da iyi niyetli olduğunu söyleyemeyeceğim bu kişinin. Bu kişiye dikkat etmek gerekiyor. Duygusal hayattaki sıkıntılar ve blokajların bu hafta azalarak yok olacağını söyleyebilirim. Bir de burada rekabet ortamından bahsediyor arkadaşlar. Eğer ki yeni bir kişiyle tanıştıysanız ve burada rekabet ortamı söz konusuysa buradan siz başarılı çıkacaksınız ve istediğinizi elde edeceksiniz. Ama tabii ki birazcık tartışmalar, işte sıkıntılı süreçler olacak diye göstermiş arkadaşlar. Birçok Aslan burcu arkadaşım belki evliliğini bitirmişti. Ve şimdi yeni bir kişiyle tanışıyor. Fakat işte burada sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. O kişiyi tam olarak tanıyabilmeniz için süreye ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Jüpiter Neptün'le kavuşuyor. Jüpiter sizin aşk evinizin yöneticisi. Neptün orada biraz sisli, puslu bir etki yaratır. Burada sizin çok uyanık olmanız lazım.
Munzur kartının gelmesi birçok Aslan Burcu arkadaşın da bu hafta itibariyle partnerleriyle evliliğe adım atacak. Baykuş kartı. Çünkü burada bir kontratın imzalanması, bir evlilik sözü akdi verilmesi söz konusu olabilir diye göstermiş arkadaşlar. Bazı Aslan Burcu arkadaşlarım da dediğim gibi yeni bir kişiyle tanışıyorsanız lütfen dikkatli olun bu evrede. Çünkü orada belki de bilemediğiniz noktalar olacak ve daha sonrasında size zarar verecek durumlar olabilir diye göstermiş arkadaşlar. Evet, aşk konusunda şanslısınız. Şanslısınız demiyorum ama Neptün'ün oyununa da gelmeyelim. Sonuçta ağır bir gezegen. Orada lütfen karşı tarafın duygularından emin olun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni haftalarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.